Aliye, beni dinle. Yalanlarını dinlemek istemiyorum. İstesen de istemesen de beni dinleyeceksin. Ne yapıyorsun Cihan? Bırak beni. Affet beni aşkım. Ama başka çarem yok. Alya'nın Cihan'ı Meryem'le tesadüfen görmesiyle durum birdenbire tırmanır ve bu görüntü sakin bir şekilde olayı algılamaya yer bırakmaz. Detayları anlamaya çalışmaz ve Cihan'a herhangi bir açıklama yapma fırsatı vermez. Alya hemen oradan ayrılır ve olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşmak için arabaya biner. Cihan durumun belirsiz göründüğünü ve yanlış anlaşılabileceğini anlar. Bu yüzden Alya'nın öylece uzaklaşmasına izin vermez. Ona yetişir, onu durdurmaya ve her şeyin göründüğü gibi olmadığını açıklamaya çalışır. Ancak Alya zaten kendi sonuçlarına varmıştır ve herhangi bir açıklamayı dinlemeye hazır değildir. Sözlerin artık hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anlayan Cihan, konuşma fırsatını kaybetmemek için daha kararlı davranmak zorunda kalır. Alya'yı omzuna atar ve arabaya bindirir. Ardından, Meryem hakkındaki bilgiyi saklamasının bir şey saklamak istemesinden değil, Alya'ya daha fazla endişe yüklememek istemesinden kaynaklandığını anlatmaya çalışır. Yanlış yöntemi seçerek hata yaptığını kabul ediyor, ancak niyetinin aldatmak değil, korumak olduğunu açıklıyor. Alya bu açıklamaları dinliyor, ancak bu onun içsel durumunu değiştirmiyor. Gördüğü şeyin ardından ortaya çıkan kızgınlık hemen kaybolmuyor ve mantıklı argümanlar bile bunu hızla örtbas edemiyor. Konağa döndüğünde yakın zamana kadar yapmak istemediği bir karar veriyor. Eşyalarını ve Deniz'in eşyalarını toplamaya başlıyor. Daha önce her türlü şekilde taşınma fikrinden kaçınmışken, şimdi bunu içsel dengesini yeniden sağlamak için gerekli bir adım olarak görüyor. Cihan kararını değiştirmesi için onu zorlamaya çalışmıyor. Ona ve Deniz'e yeni yere kadar eşlik ediyor. Ancak aralarında söylenmemiş bir şey olduğunu hissederek hemen ayrılamıyor. Yalnız kaldıklarında, Alya daha içine kapanık görünüyor ve onu rahatsız eden soruları sormaya hazır. Meryem'in Cihan'ın yanında kalırsa hayatında nasıl bir yer edinebileceğini anlamaya çalışıyor. Alya sadece mevcut durumdan değil, gelecekteki olayların olası gelişiminden de endişe duyuyor. Cihan çifte yoruma yer bırakmadan, kendinden emin bir şekilde cevap veriyor. Duygularının değişmediğini ve hayatında geleceğini bağladığı tek kadının Meryem olduğunu açıkça belirtiyor. Ayrıca bunu Meryem'e de açıkça anlattığını vurguluyor. Bu sözlere rağmen, Alya'nın iç dünyası karmaşık kalıyor. Artık açık bir çatışma halinde değil, ancak kırgınlık ve hayal kırıklığı hemen ortadan kalkmıyor. Böylece aralarında geçici bir mesafe oluşuyor. Bu duyguların yokluğunun değil, güven kaybının bir sonucu ve şimdi yavaş yavaş yeniden kurulması gerekecek. Gergin bir durum ve Alya'nın kırgınlığından sonra, Cihan duygularıyla başa çıkmanın başka bir yolunu bulamıyor ve planladığından daha fazla alkol alarak kendini oyalamaya çalışıyor. Bu durumda artık hareketlerini tam olarak kontrol edemiyor ve sonunda kendini Alya'nın yeni dairesinin yakınında buluyor. Bu karar bilinçli değil, daha ziyade ona yakın olma içgüdüsü onu oraya yönlendiriyor. Alya onu bitkin ve sarhoş halde görünce uzak durmuyor. Hemen tepki veriyor, daireye girmesine yardım ediyor ve onu kendine getirmeye, dinlenmesini sağlamaya çalışıyor. Düşüncelerini net bir şekilde ifade edemese de durumu ve bir şeyleri açıklama çabaları, kendini haklı çıkarmasının onun için önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Duygularının sadece Aliye'ye ait olduğunu ve Meryem hakkındaki sessizliğinin, kötü niyetle bir şey saklama arzusundan değil, onu kaybetme korkusundan kaynaklandığını anlatmaya çalışıyor. Alya bu durumda bile samimiyetini görünce yavaş yavaş tavrını değiştiriyor.
Ona karşı duyduğu duyguların herhangi bir şüphe veya kıskançlıktan çok daha güçlü olduğunu fark ettiği için kızgınlığı arka plana çekiliyor. Yanında kalıyor, çok özlediği yakınlığı hissetmesine izin veriyor ve bu da sakinleşmesine yardımcı oluyor. Farklı yerlerde yaşamak zorunda kalsalar da, ayrılıkları aralarındaki bağın gücünü daha da vurguluyor. Cihan ve Alya birbirlerinin yokluğunu derinden hissederler ve hiçbir koşulun duygularını değiştiremeyeceğinin farkındadırlar. Mesafe ve kendilerini dizginleme çabaları rahatlama getirmez, aksine aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu daha da artırır. Alya ve Deniz tekrar malikaneye döndüklerinde, birbirlerini ne kadar özlediklerini açıkça gösteren bir an yaşarlar. Denizin varlığı tanıdık bir atmosfer yaratır, ancak aynı zamanda tüm zorluklara rağmen ailelerinin bir arada kaldığını da vurgular. Deniz kendi işleriyle meşgulken bir anı fırsat bilen Cihan Alya ile yalnız konuşmak için bir fırsat bulur. Ancak yan yana olmaları bile konuşmamın seyrini hızla değiştirir. Uzun zamandır bastırdıkları duygular ortaya çıkar ve aralarındaki mesafenin sadece dışsal bir kural olduğu açıkça anlaşılır. Artık duygularını saklamaya çalışmazlar, en azından kimsenin onları göremeyeceği bir alanın sınırları içinde. Bu anda Alya, dayatılan kurallara tamamen uyamayacağına dair içsel bir karar alır. Dışsal kontrolün olmadığı yerde, yapay olarak mesafe koymanın bir anlamı olmadığını fark eder. Bu onun için önemli bir adım olur ve dışsal eylemlerdeki ihtiyatlılığı Cihan ile olan ilişkilerindeki samimiyetle birleştirmesine olanak tanır. Böylece hikayeleri asıl önemli olanın koşulların baskısı değil, artık geçici güvenlik uğruna bile bastırmaya hazır olmadıkları karşılıklı hisleri olduğu noktaya geri döner. Durum derin duygulara rağmen ilişkilerinin ihmallere ve dış etkenlere karşı savunmasız kaldığını göstermektedir. Alya'nın Cihan'ı Meryem'le birlikte gördüğü an, sadece duygusal bir patlama değil, birikmiş gerilim, korku ve güvensizliklerin sonucudur. Buna rağmen sonraki olaylar, aralarındaki bağın çatışmanın baskısı altında çökmediğini gösteriyor. Cihan'ın Alya'nın yanında kendini bulduğu durum ve Alya'nın buna verdiği tepki, aralarındaki duygusal bağın hakaretten çok daha güçlü kaldığını gösteriyor. Alya hayal kırıklığı anında bile onu terk etmiyor ve ona yardım etme ve yanında kalma isteği, duygularının kaybolmadığını, sadece geçici olarak duygular tarafından bastırıldığını gösteriyor.